Hayranı olduğumuz ünlülerin şaşırtıcı hayat hikayelerini ve bilinmeyenlerini sizler için araştırdık. Sizlere yanlış bilgi vermemek adına teyit amaçlı farklı birçok güvenilir kaynaktan elde ettiğimiz oldukça uzun bir hazırlık sonrası 100'den fazla ünlüyü içeren bu video serisini hazırladık. Bu tarz paylaşımların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ünlüler hakkında eklemek istediğiniz bilgiler ya da eksik olduğunu düşündüğünüz noktaları yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz ünlülerin daha detaylı biyografileri için yine yorum kısmına isimlerini yazabilirsiniz. Her yorum ayrı ayrı değerlendirilip dikkate alınacaktır. İyi seyirler. Brad Pitt'in ilk işi Los Angeles'taki Sunset Boulevard'daki El Pollo Loco restoranındaydı ve burada müşteri çekmek için tavuk kostümü içinde dans etmek zorunda kaldı. Pitt hiçbir zaman bu durumdan utanç duymadığını söyledi. Kirasını ödemek için yapılan diğer işler arasında mobilyaların taşınması ve striptizcilere şoförlük yapılması vardı. Pitt 2007 Oscar yuvarlak masa toplantısında şoförlük zamanlarının gerçekten çok moral bozucu olduğunu ve bu yüzden o zamanlar ihtiyacım olan parayı fazlasıyla karşılıyor olmasına rağmen 2 ay sonra istifa ettiğini söyledi. Ancak bilmemiz gereken ufak bir ayrıntı vardı. İstifa etmeden hemen önce şoförlük yaptığı oyunculuk dersleri alan bir striptizci kadınla tanıştı ve bu tanışma sonrası tüm geçmişi onun için tarih oldu. Pitt, röportajını şu sözlerle tamamladı. "Striptizciler hayatımı değiştirdi. Bruce Willis, Batı Almanya'da doğdu. Bir askerin oğlu olan Walter Bruce Willis, 19 Mart 1955'te babasının Batı Almanya'nın bir kentinde görev yaptığı sırada doğdu. Bruce 2 yaşındayken ailesi New Jersey'ye taşındı ve gençliğinde burada zamanının bir kısmını hem lisede hem de eyalet üniversitesinde oyunculukta şansını deneyerek geçirdi. Willis, 2. sınıftan sonra üniversiteden ayrılmaya ve oyunculuk kariyerine devam etmek için New York City'ye gitmeye karar verdi. New York'ta uzun bir süre barmenlik yaptı. Oyunculuk rolleri için seçmelere katılırken aynı zamanda barlarda çalışıyordu. Willis'i o zaman kendisinin de ünlü olmadığı zamanlarda tanıyan aktör John Goodman, yıllar sonra 2017'de The New York Post'a şu demeci verdi. Bruce New York'taki en iyi barmendi. Bütün gece boyunca eğlenceyi sürdürür, gösteriyi devam ettirirdi. O muhteşem bir adamdı. Küçükken kekemelikten müzdaripti. Ancak çok geçmeden büyük bir insan kalabalığının önünde olduğunda kekemeliğin ortadan kalktığını fark etti ve bu da onu oyunculuk yapmaya yöneltti. İleri derecede kekemeydi. Fakat garip olan ise sahneye her çıktığı anda kekemeliği tamamen ortadan kalkıyordu. Kendi tedavisini kendisi keşfetmişti. ABC, Bruce Willis'in Moonlighting'in seçmelerine katılmasını kabul etti. Willis, Moonlighting seçmelerine katılmadan önce 1-2 küçük roller almıştı. Daha sonra Willis seçmelere katıldı ve diğer 3000 adayın önüne geçerek rolü güvence altına aldı. Dizi 1985'ten 1989'a kadar sürdü. Zor Ölüm filmi ise Bruce Willis'in kaderini tamamen değiştirdi. Bu film önce Arnold Schwarzenegger'e sonradan da Sylvester Stallone'a teklif edilmişti. Fakat her ikisi de John McClane rolünü reddetmişti. Kel kafası ve sert adam imajıyla tanınan Bruce Willis, 60'tan fazla filmde rol aldı. Prestijli ödüller kazandı ve sıkı bir hayırsever olarak biliniyor. Ayrıca Willis, cumhuriyetçi olarak etiketlenmekten kaçınmaya çalışsa da parasını inançlarının olduğu yere koymaktan asla korkmadı. Willis, hem Saddam Hüseyin hem de Usame Bin Laden'in yakalanması için $1 milyon ödül koydu. Onu Hollywood filmlerinin birçoğunda görürüz ve genellikle sert adam rolleriyle bilinir. Amerikalı oyuncu Danny Trejo, gençlik yıllarında amcasıyla beraber çeşitli suçlara bulaştı. Ayrıca bu dönemde eroin bağımlısı oldu. Gençlik yıllarında boksa merak sardı. Trejo'nun profesyonel boks kariyeriyle ilgili kurduğu hayaller, tutuklanarak uzun süreli hapis cezasına çarptırılmasıyla son buldu. San Quentin hapishanesinde hapis yatarken dövüşmeyi öğrendi. Hapiste geçirdiği süre boyunca terapi seanslarına katılan Trejo, eğitim programını düzenli takip ederek uyuşturucu sorunundan kurtulmaya çalıştı. Bir terapi seansı sırasında tanıştığı bir arkadaşı sayesinde sinema sektörüne giriş yapan Trejo, ilk olarak 1985 tarihli Runaway Train adlı sinema filmiyle Hollywood kariyerine başlamış oldu. İskoçyalı aktör Gerard Butler, anne ve babası boşandıktan sonra 16 yaşına kadar annesi ve 2 kardeşiyle beraber yaşadı. Neredeyse avukat olacaktı ama stajyer hukuk avukatı olarak çalıştığı ilk işinde içkiye olan düşkünlüğü nedeniyle kovuldu. Bu durum onun az da olsa avukatlıktan soğumasına neden oldu ve oyunculuk kariyerine başlaması işten atılma zamanlarına denk gelmektedir.
Sinema tarihinin en büyük aktörlerinden biri olan Jack Nicholson aslında sıradan bir çocukluk ve gençlik yılları geçirmişti. Dansçı bir annenin oğluydu. Babasını hiç görmemişti. Jazz fusion ve müzik kutuları ile ilgileniyor. MGM stüdyosunda çalışıyordu. Bir gün stüdyoda yapımcı Cobb Pasternak tarafından keşfedildi ve 1974'te 37 yaşındayken ünlü bir aktöre dönüşen Jack Nicholson tam da bu dönemlerde kendisini şok eden bir sırrı öğrendi. Time dergisinden bir gazeteci hakkında kendisinden bile gizlenen bilgileri bulup gerçeği anlattı. Jack Nicholson'ın o güne kadar ablası olarak bildiği Can aslında annesiydi. Diğer kardeşi Lorraine de gazetecinin sözlerini doğruladı. Fakat diğer aile üyelerinin gerçek babasının kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Can henüz 16 yaşındayken Jack'i doğurmuştu. Bu utancı gizlemek için ebeveynleri bebeği kendi çocukları olarak yetiştirmişti. Yani Nicholson 37 yıl boyunca büyük annesi ve büyük babasını annesi ve babası sanarak büyümüştü. Ergenlik yıllarında gönüllü bir itfaiyeciydi ve The Shining filminde kapıyı yangın baltasıyla kırma konusunda son derece tecrübeliydi. Sahne donanımı departmanı, çekimlerin gerçekçi görünmesi için bu sahnede daha sağlam kapılar yaptırmak zorunda kalmışlardı. Ayrıca İngiltere ve Amerika'da yapılan birçok yarışmada jüri olarak tanıdığımız Simon Cowell, The Shining setinde figüranlık yaptı ve o meşhur kapı kırma sahnesinde Jack Nicholson'ın baltasını her deneme çekimi öncesi cilalayarak parlatmaktan sorumluydu. Indiana'nın küçük bir şehrinde doğan Dean, kısa süre sonra ailesiyle birlikte Santa Monica, Kaliforniya'ya taşındı ve diş teknisyeni olan babası oradaki bir hastaneye nakledildi. Ancak 9 yaşındayken annesi kanserden öldü ve o da teyzesiyle amcasının çiftliğinde yaşaması için Indiana'ya geri gönderildi. O andan itibaren evinde kaldığı kısa bir süre dışında babasıyla nadiren görüşüyordu. Tam zamanlı olarak oyunculuğa odaklanmak için üniversiteyi bırakan Dean, Ekim 1951'de New York City'ye taşınmadan önce birkaç Hollywood filminde küçük roller aldı. 2 Broadway oyununda ve çok sayıda TV programında rol aldı. Ancak büyük çıkışını 1954 yılında Ahlaksız oyunundaki eşcinsel bir uşak rolüyle yönetmen Elia Kazan'ın dikkatini çekene kadar yakalayamadı. John Steinbeck'in onayıyla Kazan, Dine Steinbeck'in destansı romanı Cennetin Doğusu'nun beyaz perde uyarlamasında rol verdi. Böylelikle yıldızlığa doğru ilerleyen Dean, daha sonra en yüksek gişe hasılatını aldığı tek film olan Asi Gençlik ve başrollerini Elizabeth Taylor ve Rock Hudson'la paylaştığı Devlerin Aşkı filminde yer aldı. Başka filmlerde de oynamayı planlıyordu. Fakat o filmlerde oynayamadan öldü. Dean, toplamda 3 sinema filminde oynamıştı. Garip bir şekilde bu 3 film sayesinde sinema tarihinin unutulmazları arasına girmeyi başarmıştı. Arabasıyla giderken Kaliforniya'daki 46. ile 41. otoyolun kavşağında kaza yaptı. Boynunu kıran ve ciddi iç yaralanmalara maruz kalan Dean'in yakındaki bir hastaneye götürüldüğünde öldüğü açıklandı. O sırada hız yapıp yapmadığı bugüne kadar tam olarak netleşmemiştir. Adli tabip jürisi Kazan'ın suç amacı taşımayan kaza eseri olduğunu tespit etti. Başka bir ilginç anekdot ise ölümünden yaklaşık 2 saat önce aşırı hız yapmaktan ceza yemişti. Arabasının lanetli olduğu söyleniyor. Ünlü otomobil özelleştiricisi George Barris, arabayı aktörün ölümünden sonra satın aldığını iddia etti. Daha sonra dükkanına vardığında römorktan yuvarlandığını ve bir çalışanın bacaklarını ezdiğini, kargaşa ve gizemin onu yıllar sonra da takip etmeye devam ettiğini söyledi. Barris, arabayı çalınmak üzereyken direksiyon başında hırsızın kolunun kaydığını ve kırıldığını, arabayı satın alanların ise ölümcül kazalar yaşadığını iddia etti. Lanet efsanesi hala devam ediyor olsa da çoğu din uzmanı Barris'in açıklamalarının doğruluğundan şüphe ediyor. Arabanın şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Justin Hartley, kardeşiyle birlikte tanesi $20 mahallenin çimlerini biçiyordu ve bu işi çok severek yaptığını her fırsatta dile getiriyordu. Emmy ödüllü NBC dizisi This Is Us'ta Kevin Pearson rolünü üstlendiğinden beri muhtemelen bu işi bıraktığını ve birilerinin onun için çimlerini biçme işini yaptığını düşünüyoruz. Disney Channel'da gösterime giren Hannah Montana'nın yıldızı, hayatını değiştiren rolüne başlamadan önce bir temizlik şirketine bağlı ev temizleyicisi olarak çalışıyordu. Cyrus 2008'de Tyra hakkında normal bir işim vardı ve gerçekten hoşuma gidiyordu dedi ve şunları kaydetti. Şimdi bile olsa tuvaletleri temizleyebilirim. Ryan Gosling, çocukluğunda ilk oyunculuk rolü için açık seçmelere katıldıktan sonra The Mickey Mouse Club'da oynadı ve programda olduğu süre boyunca Justin Timberlake'in ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Ryan Gosling'in yasal vasisi 6 ay boyunca Justin Timberlake'in annesiydi.
Vince Vaughn'un can kurtaran olarak çalıştığını hayal edebiliyor musunuz? Aktör, özel olimpik havuzlarda can kurtaran olarak çalışıyordu. İşe çok fazla geç kaldığı için birkaç çalıştığı yerden kovulmasına rağmen bu işi çok severek yaptığını söylemekte.